Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel burslu çantayı öreceğiz. Gerçekten örneğiyle, büyüklüğüyle, ebatıyla, her şeyiyle son derece muntazam, çok güzel bir çanta oldu. Siz her ne kadar rengi biraz bordo gibi görseniz de vişne fuşya dediğimiz bir renk, mürdüme de benziyor. Görüyorsunuz. Burslu çantalarda birebir taban hazırlamak zordur bu tarz. Genelde git gel taban, o yüzden çok tercih edilir. Ama tam ölçü, görüyorsunuz. Harika bir, gene düzgün taban çalıştık. Üstüne örneğimizi koyduk. Hatırlarsanız bundan bir mini bek, hatta midi bek çalışmıştım bu örnekten. Çok sevmiştim. Şu anda daha kalın ithal bir rafya ile bu çantayı ördüm. Tam tamına 2 tane 150 gramlık ithal rafya gitti bu çanta için. Şöyle göstereyim ne kadar kaldığını ipimden. Şöyle bakın, oldukça kalın bir rafya. 4,5 milimetre tığ kullandım. O yüzden bu çantamda görüyorsunuz haşır haşır bir rafya. Ama son derecede dayanıklı bir rafya. Kesinlikle kopma vesaire yapmıyor. Bu kadarcık ipim kaldı bu çantayı bitirdiğimde. Şöyle hemen içinde göstereyim. Bakın, görüyorsunuz. Tertemiz. Henüz astarlamasını yapmadım. Şöyle bir durum var. Eğer astarlamayı bekleseydim video gecikecekti. Çünkü bu aralar biraz yoğunluk var. Astarlaması için astarlamasını bekleyemedim. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten çok sevildi. Instagram'dan yayınlamıştım. Şimdi burada da detaylı olarak yapımını izleyebilirsiniz diyorum. Son olarak hemen şunu da hatırlatayım. En başından malzeme teminatına 22 santimlik burs kullandım. Bu çantamızda 22 santim bursunuzu da hazırlayabilirsiniz ipinizi hazırlarken. İp konusunda bu örnek çok güzel. Makrome ile de çok güzel oluyor. Rafya ile de çok güzel oluyor. Kağıt iple de çok güzel oluyor. Yani her ipe çok yakışan bir örnek. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Ölçülere dikkat etmek şartıyla. Burada önemli olan sizin aynı ölçüyü tutturabilmeniz. Yani burada ipim kalın, 4,5 milimle örmüşüm. Siz daha ince bir ip kullanıyorsunuz. Diyelim ki 3,5 milim kullanıyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Turunuzu arttıracaksınız. Bu ebatı yakalamaya çalışacaksınız. Belki sizin ben buna burgu model diyorum. Burgularınız o zaman belki daha küçük daha fazla olacak. Ben daha kısa sürede daha az gözle bu çantayı tamamlamış oldum. Kalın bir ip kullandığım için diyorum. Son kez, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olur. Çantalarımı beğenir, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz diyorum. Instagram hesabıma mutlaka bekliyorum. Sorularınızı, yorumlarınızı, görüşlerinizi oradan da bildirebilirsiniz. En azından fotoğraflı olarak bana sorularınızı sorabilirsiniz diyorum ve hazırsanız çantamı anlatmaya başlıyorum. Her zamanki gibi dikdörtgen tabanımı hazırladım. Dikdörtgen taban videomu açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Orada bulabilirsiniz. Çantamın o videodaki gibi başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm. Ve hemen ölçülerini söylüyorum. Şöyle 27 santime 13,5, şöyle daha net gözüksün, 13,5 santimlik bir taban hazırladım. Şimdi her zamanki gibi şuradayım, köşedeyim, köşe hattındayım. Nasıl bitirdiğimizi göstereceğim. Ama üstünü örmeye başlamadan önce her zamanki gibi tersinden bir ütü bastım. İpim ithal rafya ve oldukça kalın bir ithal rafya. O yüzden sizlerden ricam, siz kendi ipinize göre öreceğiniz için işte şu ne kadar dolaşacağınıza kendiniz karar verin. Burada her zaman söylüyorum, ölçüler esastır. Ölçüleri baz alalım. İp kalınlıkları, tığ numaraları, elimizin gevşekliği, işte sıkılığı, bunlar her şeyi değiştiriyor. Bakın
sesini de duyuyorsunuz. Hışır hışır bir bu rafya, ithal rafya, dediğim gibi 150 gramlık şu şekilde bobinler halinde satılıyor. Bu rafyanın daha önce kırmızısını kullanmıştım. Kırmızı çantamda videosunu izleyenler varsa bilir. Şimdi ise artık bu görmüş olduğunuz, yani inanılmaz güzel bir rengi var. Böyle bir mürdüm gibi, vişne gibi çok hoş bir renk. Şimdi bu renkle bir çanta çalışacağız. Şimdi gelelim bitirme kısmını nasıl yapıyoruz? Şimdi en son üçlü batmam gereken yer vardı biliyorsunuz. Buraya bir tane bakın batmışım. Şimdi ikincisini de batıyorum. Ve burada artık ne yapıyorum? İpimi koparıyorum. İğnemi geçiriyorum. Şimdi üçlememiz gerekiyor ya burayı. İkincisini yaptım. Üçüncüsünü ise bu sayede iğneyle yapmış olacağım. Bakın hemen yanındakine giriyorum. Şu şekilde üstteki V'sine girdim. Şimdi ipin çıktığı yerden, yani bu V'nin ortasından arkaya geçiyorum. Görüyorsunuz burada bir V daha oluşmuş oldu. Şimdi bizim iğneyle yapmış olduk bunu. Yani burayı bu sayede artık üçlemiş olduk diyoruz. Şimdi arkaya geçtiğimizde ipimizi buradan gizleyeceğiz artık. Takalım tekrar iğnemizi. Sık iğnelerin arasından yatayda biliyorsunuz. Şöyle ilerliyorum. İpimi bu şekilde arkada gizledim. Bu kadar yeterli. Evet, şöyle tertemiz bir taban hazırlamış olduk. Şimdi ne yapıyorum? Herhangi bir kenarından, kenar ortasından fark etmez ne taraftan başlayacağım. Kenar ortasından başlayacağım. Bu arada tığım, dediğim gibi rafyam oldukça kalın bir rafya olduğu için ben şu anda 4,5 milimetrelik bir tığ ile çalışıyorum. Şöyle dilerseniz artık arka ortadan şuradan başlayalım. Arka loplara batarak başlayacağım. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. O videoda biliyorsunuz 29 tane zincirle başlanıyor. İzlediğinizde göreceksiniz. Tekrar hatırlatıyorum. Açıklamalar bölümünde koyacağım. O 29 ile başlıyor. Bu 25 ile başlıyor. Bunu unutmayalım. Eğer diğer videodaki gibi 29 ile başlarsanız ince uzun bir tabanınız olmuş olur. Şimdi ilk sırayı trabzanla başlayacağız. Şöyle bir, şöyle iki. Görüyorsunuz nasıl kalın bir rafya var elimde. O yüzden diyorum siz santimleri baz alın. Önemli olan o. Hemen ikinciye giriyorum. İpimi de içinden geçireyim ki bu arada bir daha gizlemek zorunda kalmayayım. Girdim. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim. İpimi doladım. Yanındakine girdim. Çıkarttım. Bakın görüyorsunuz. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim. Geçtim yanına. İkili trabzan. Yeni başlayanlar için zaten örgüyü bilenler ikili trabzan deyince hemen anlıyor. Bakın ikisini bir çektim. Tığımda 2 tane var. İkisini bir çektim. Son kez gösteriyorum. İpimi tığıma doladım. Girdim. İkisini bir çektim. Tığımda 2 tane var. İkisini bir çektim. Bakın bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Hemen sıra sonuna kadar dolaşıp geliyorum. Evet, geldim şimdi sıra sonuna. İpimi şöyle uzatıyorum. Şu görmüş olduğunuz zincir, zincirin tepesi değil, yanındaki ilk sık iğnenin tepesi bakın. Buraya arkadan giriyorum. İlmeğimi çekiyorum.
Şimdi bu görmüş olduğunuz ilmeğimizin uzantısı var burada. Direkt şu boşluk, bakın ara. Buraya girdim. İlmeğimi geçirdim. Şimdi ipimi çıkarttım. 1 2 tane zincir çektim. Şimdi artık örneğimizi kurmaya başlıyoruz. Çok zevkli bir örnek, çok keyifli ve çok da şık duran bir örnek çalışacağız birlikte. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şunu göstereyim. Şu görmüş olduğunuz şöyle ikili ikili örneklerimizi kuracağız bu çantada. Şimdi şu değil, bir sonrakine giriyorum. Şöyle gövdesine girdim. Uzattım. İkisini çıkarttım. Yine ikisini çıkarttım. Şimdi ne yapıyorum? İpimi yine doladım, arkaya çeviriyorum. Şu örmediğim vardı ya. Bu örmemiş olduğumu alıyorum. Yine ikili trabzanımı yapıyorum. Yani şöyle bir burgu görüntüsü oluşmuş oluyor bu çantada. İpimi doladım. Bakın. Şimdi şu geldik şu sıradaki ikiliye. Birinci değil, ikinci. Şöyle gövdesinden girdim. İpimi çıkarttım. Trabzanımı yaptım. Şimdi aldım, yine doladım, arkaya çevirdim. Bakın burada atladığım vardı bir tane. O atladığımın tepesine giriyorum. Yine buraya bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Hep ikili trabzan yapıyoruz bu örnekte. Başka herhangi bir şey yok. Bakın şöyle hafif belli olmaya başladı. Doladım. Bunu atladım. Yanındakinin göbeğinden girdim. Uzattım. 1 2 seferde çıkarttım. İkili trabzanımı yaptım. Şimdi ipimi doladım. Arkaya geçtim. Bakın örmediğim şurada atladığım ilmeğimin tepesine girdim. Ve yine ikili trabzanımı yapıyorum. Kaçırdım. 1 2 şu şekilde bir görüntü. Gerçekten çok güzel bir örnek. Yine atladım bir tane. Diğerinin göbeğinden girdim. Köşede bakın herhangi bir arttırma yapmıyorum. 2 2 çıkarttım. Tekrar ipimi doladım. Şimdi nereye gidiyorum? Arkaya örmediğim, şu örmediğim görüyorsunuz. Buraya giriyorum. Hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar dolaşıp geliyorum hemen. Gerçekten çok güzel olacak bittiğinde. Evet, geldim şimdi sıra sonuna. Bakın burada ilk yaptığımız şu zincir olan kısma geldim. Aldım alttan bir tane. Yine uzattık. İkili trabzanımızı yaptık. Şimdi döndüm. En son batmadığım yere buraya da ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi ne yapacağız? Artık bunu buraya bağlama vaktine geldi. Bunu buraya bağlarken şu görmüş olduğunuz kısmı atlıyoruz. Şu ilk trabzanın, yani ilk şu burgu trabzanın üstüne geliyoruz. Bakın zincir, 2 tane zincir var, onu atlıyoruz. İlk burgu trabzanın tepesine, şimdi önce bir şöyle önden yerini belli edelim. Çıkaramadım. Evet, arkadan giriyorum. İpimi arkaya çektim. Şimdi görüyorsunuz ilmeğimizin uzantısı var burada. İlmeğimizin oradan girdim. İlmeğimi geçirdim. Şimdi ikisini birden çekiyorum
ve yine bir üst sıraya bakın bu şekilde çıkıyorum. Çıktım üst sıraya. Şimdi ipimi doladım. Artık bakın görüyorsunuz burgularımız var artık karşımızda. Şimdi bu burguların şu görmüş olduğunuz şu üsttekiler değil de şu aradaki altta kalan ikili trabzanları artık gövdesinden giriyorum. Bakın şu şekilde girdim. Uzattım yine. İkili trabzanımı yaptım. Şimdi o burgunun üstü var ya örmeyip atladım. Oraya ne yapıyorum? Yine ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde burgular iyice belirginleşti. Geçtim. Bakın görüyorsunuz yine bir ikili var elimizde. Şu alttaki görmüş olduğunuz yere trabzana giriyorum göbeğinden. Uzattım. Bir ikili trabzanımı yaptım. Şimdi tekrardan bakın ipimi doladım. Arkada örmediğim yere yine aynı şekilde giriyorum. Ve buraya da ikili trabzanımı yapıyorum. Mantık hep aynı şekilde gidecek. Yine sıra sonuna geleceğim. Yine bakın zincirle değil şu ilk trabzanın tepesinden geleceğim. İpimi çekeceğim. Yine 2 zincir çekeceğim. Yukarıya çıkacağım. Ve bu şekilde ilerleyeceğim. Aynı şekilde. Hep bakın artık bundan sonra şu burguların şu altta kalan şuraya gireceğiz. Sonra arkadan da şu burguların tepesine batacağız. Mantık hep böyle gidecek. Ta ki istediğim yüksekliğe gelene kadar. Dilerseniz hemen ben gidiyorum. Örüp geliyorum. Bakar mısınız? Burgu burgu. Bu böyle yukarıya doğru saç örgüsü gibi sürekli burkula burkula gidecek. Gerçekten şahane bir örnek. Örmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Ama tekrar hatırlatıyorum. Görüyorsunuz ipim inanılmaz kalın bir ip. Yani siz benim de böyle kalın kalın olsun, ben böyle daha çok sevdim diyorsanız 2 kat rafya, yani rafyayı 2'ye katlayarak yapın. Ama yok gerek yok, ben tek kat rafya ile öreceğim diyorsanız da dediğim gibi mutlaka ilmek sayısını değil, burada şu görmüş olduğunuz genişliği baz alın. Ölçüleri biliyorsunuz videonun başında vermiştim, ona dikkat edin. Uzatmalarınızı iyi yapın. Eğer uzatmalarınızı iyi yapmazsanız bakın görüyorsunuz işte şöyle bir hat oluşuyor ya, bu çok daha fazla olur. Yani şöyle katlanır içleri bunların. Boş yere çok fazla bakın ilerleyemezsiniz. Örnekleriniz güzel olmaz. O yüzden şu burguları yapınca güzel uzatmaya çalışın. Evet, çok güzel olacak. Evet, artık geldik sıra sonuna. Son kez bir tane daha bıraktım bilerek göstermek için. İpimi doladım. Alttaki trabzanın gövdesinden girdim. Uzattım. İkili trabzanımı yaptım. Sonra ipimi doladım. Arkasını çevirdim. Örmeyip atladım. Trabzanın tepesinde yaptım. Evet. Bu şekilde şimdi artık son sık iğne sıramızı dolaşabiliriz. Bakın bu şekilde ipimi çektim. Şimdi bu aynı ilmeğin uzantısı, görüyorsunuz. Buradan girdim. Şöyle sıkıştırdım. Ve yukarıya çıktım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine battım. Şimdi burada farklı bir yöntem yapacağız. Şu bakın şurada görüyorsunuz en üst sıradaki, daha bu burguyu yapmazsam buralarda delikler oluşuyor. Bunun önüne geçmek için ne yapıyorum? Sık iğnemi yaparken de yine biraz önce olduğu gibi bunların şöyle gövdesine giriyorduk ya. Aynı şekilde gövdelerine giriyorum. Sık iğnemi o şekilde yapıyorum. Bakın şu üsttekilerin tepesine aynen örüyorum. Bunu aynen ördüm.
şunun gövdesinden girdim. Sık iğnemi bu şekilde yaptım. Aynen ördüm. Gövdesinden girdim. Sık iğnemi yaptım. Bu şekilde aynı burguyu devam ettirdiğiniz için buradaki o delik oluşmamış oluyor. Şimdi sıra sonuna kadar da bu şekilde dolaşacağım. İpimi de göstereyim. Bakın şöyle az bir ipim kaldı. Artık yavaş yavaş burs aşamasına geliyoruz. Keşke videoda da gerçek rengini görebilseniz. Siz bordo gibi görüyorsunuz rengi ama aslında bordo değil. Böyle mürdüm eriği gibi daha böyle pembemsi bir rengi var. Evet, bu şekilde videoyu uzatmayayım. Bu yöntemle şimdi sıra sonuna kadar dolaşıp geliyorum. Evet, geldik artık sıra sonuna. Şimdi hemen toplamda kaç santim olduğunu size söyleyeceğim. Hem sıra olarak söyleyeceğim. Evet, toplamda 18,5 santim olmuş. Şöyle başka bir yerinden de ölçelim. 18 diyelim hatta. 18 santim olacak şekilde ördük. Burada tabi tercih size kalmış. Siz biraz daha büyük olsun istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama ben bunu yeterli gördüm. Aslında birazcık da ipimden kaynaklı oldu. Çünkü bir sıra daha gitsem çıkartmayacaktı örneği. Siz dilerseniz bir sıra daha fazla örebilirsiniz. Yani bir 19 santime çıkarabilirsiniz. Hemen sayıyorum. Şöyle burgulardan itibaren bakın. Şu ilk trabzan sırasını da sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra bu şekilde örneğimizi örmüşüz. Sonra bir sırada gösterdiğim şekilde sık iğnemizi yaptık. Bakın bu yöntemle yaptığımızda görüyorsunuz ağız kısmında, yani şurada bir boşluk oluşmamış oldu. Şu burguları devam ettirdiğimiz için. Şimdi burada artık ne yapıyorum? Sarma işlemi içinde kullanacağım için biraz şöyle uzun bir pay bırakıyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi artık sonuncuyu da yapmıştım. İlmeğimi çıkartacağım. Burada birleştirmeyi her zamanki gibi iğne ile yapıyoruz. Biliyorsunuz. Gerçekten hışır hışır bir rafya. Hemen iğneme geçiriyorum. Görüyorsunuz. Buradaki sık iğnemiz, şu yukarı çıkan hattımız bunu değil, bir sonraki sık iğnemizin tepesine girdim. Şu şekilde. Şimdi ipin çıktığı yer orta nokta, bakın. Buradan tekrardan şöyle aşağıya doğru giriyorum. Görüyorsunuz, hiçbir şekilde belli olmadı. Düzgün bir ağız hattı oluşturmuş olduk bu şekilde. Şimdi bu ipimi burada bu şekilde bırakıyorum. Sarmaya başladığımda bunu kullanacağım. Hemen bunu çantamın içine doğru koydum. Şimdi ne yapalım? Dilerseniz bursumuzu hazırlamaya başlayalım. Şimdi bakın bu şekilde bursumuz var. Bursları biliyorsunuz. Bunlar zamanla çıkma yapabiliyor. Bunun burasını çekişle ezerek çıkmasını önleme yöntemi de var. Ama dilerseniz şu şekilde hazır vidalarımız da var. Mesela göstereyim hemen. Şöyle vidayı takıyorsunuz. Sonra bunların şöyle somunları var. Evet, somunu bu şekilde, bunu sıkıştırma şeyini de getiririm. Bu şekilde buraya ne yapıyoruz? Bunu sıkıştırıyoruz. Böylece herhangi bir şekilde çıkmasını önlemiş olabiliyorsunuz. Ancak bunun şöyle bir yanı var. Burada ister istemez, yani şu somunu geçirdiğinizde tabii ki de şöyle sınırda kalmış oluyor. Ama böyle bir çıkıntı da oluşmuş oluyor. Şimdi bunu taktığınızda ise
Şöyle göstereyim. Bunu taktığınızda ise herhangi bir şekilde çıkıntı oluşmamış oluyor. Şimdi ben şu ezme yöntemini bir denemek istiyorum. Eğer işe yararsa size de göstereceğim. Şöyle koyacağım. Çekiçle burasından vuracağım. Vurup şu ağız kısmını genişletip açtırıp bu delikten çıkmamasını sağlamaya çalışacağım. Bakalım işe yarayacak mı yaramayacak mı? Evet, gerçekten oldu. Çekiçle şu şekilde buralarını ezdiğinizde bakın hem o çıkıntı kalktı ortadan, şöyle göstereyim, hem de şu ağız kısmı dışa doğru açıldı, genişledi ve böylece artık buradan çıkma şansı yok. Yani geriye şöyle asılsanız da bu artık içine girmiyor. Bu yöntemi de buradan göstermiş oldum sizlere. Evet, şimdi artık bu bursumuzu monte etme aşamasına geliyoruz. Hemen bursumun genişliğini de söylemek istiyorum. Kaç santimlik bir burs? Şöyle bakın, 22 santimlik bir burs kullanıyorum bu çantamızda. Çantamızı biraz, kamerayı kaldıralım artık. Çantamızı şöyle şimdi ağız kısmına bunu bu şekilde monte edeceğiz. Bunun için ne yapıyorum? Her çantada olduğu gibi öncelikle bir yan hatlarımı belirliyorum. Şöyle yan hatlarımı, işaretleyicilerimi takacağım öncelikle. Hatta işaretleyici yerine direkt ip takalım. İple hem bursumuzu da bağlamış olalım. Evet, işaretlemelerimizi yaptık. Şöyle bursumuzu da sardım. İlk başta sarmayacaktım ama sonradan bu sefer çantayla birleştirdiğinde ister istemez aralardan görünme yapabiliyor. İşimi daha da zorlaştırıyor. Her yere çift batmak zorunda kalıyorum vesaire. Onun önüne geçmek için bu şekilde bursumu rafyayı açaraktan, böyle açtım rafyayı. Şöyle göstereyim. Şöyle iyice açtım. O şekilde rafyayla bir tur sardım. Normal pirit yapıştırıcılarla da kağıt olduğu için birbirine yapışıyor. Güzelce bu şekilde monte ettim. Şimdi yerlerimi işaretlemiştim zaten. Bu noktalarda burslarımı bağlayacağım. Kayma yapmasın. Daha rahat çalışabilmek için yapıyorum bunu. Şöyle. Bir tur daha bağlayayım. Çözülecek çünkü. Böyle yerlerimizi önceden belirlersek çok daha kolay bir şekilde çalışmış oluruz. Şunu kesmemişim. Bunu da keseyim. Evet, sonuncuyu da bu şekilde bağlıyorum. Şimdi aradan görünecekti vesaireydi gibi bir derdim olmayacak artık. En son ip bırakmıştım burada, hatırlarsanız. Şimdi ipimi iğneme geçiriyorum. Ve nasıl? Her ilmekten geçirerek bursumuzu saracağız. Evet, ipim zaten arkada biliyorsunuz. Şöyle
Şu bağladığım yerden bakın giriyorum. Ve bu şekilde geçiyorum. Hemen bir sonraki ilmekten çıkıyorum. Tabi burada rafyamızı şöyle açıyoruz güzelce. Kalın bir hat oluşmasın diye. Güzelce sıkıyorum. Açıyorum şöyle. Biraz daha şöyle uzaklaşalım. Daha net gözüksün. Şöyle açtım. Burada sıkı olmasına özen göstereceksiniz. Bakın elimi bırakmıyorum. Elimle tutuyorum. Arkadan ilmeğimden iğnemi geçiriyorum. Yine aynı şekilde şöyle açtım. Gittim arkaya. Geçirdim. Hep bu şekilde gideceğiz. Her ilmekten bu şekilde bir kere geçerek sarma işlemimizi tamamlayacağız. Dediğim gibi önceden eğer altına bunu sarmazsanız o zaman bir tur gitmeniz yeterli olmayacak. Çünkü o zaman aralarda mutlaka metal gözükür. O metali bu şekilde sarmamız gerekiyor. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi ipin bittiği aşamada, ip bittiğinde ne yapacağız onu göstereceğim. Yeni ipe nasıl geçiyoruz? Çok uzun, bakın şöyle arada işte dikkat edin. Çok uzun da tutmayın çünkü sürekli bu ilmeklerin arasından geçerken bu ipimiz haliyle biraz yıpranıyor. Onu da göz önünde bulundurun. O yüzden çok aşırı bir uzunlukta tutmayın ipinizi. Hem yaparken zor olur. Evet, bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar dediğim gibi, ama ben size tekrar bir ip eklemeyi göstereceğim. İpimin bittiği yere kadar bu şekilde dolaşıp hemen geliyorum. Evet, ipim bakın burada bitti. Şimdi ne yapıyorum? Aynı şekilde yandakinden geçiriyorum. Şimdi aynı yerden tekrardan çıkıyorum. Şu ilmeğin içinden ipi geçirdim. Diğer ipi de aynı şekilde içinden geçirdim. Bak şöyle göstereyim. İki ip de bu ilmeğin şöyle arasında kaldı. Şimdi sararken bunun üzerine sararak gideceğim. Tabi bu çok fazla, birazcık şöyle fazlasını keseyim. Üzerine sararken şöyle sıkalım. Şimdi yanındakinden aynen devam ediyorum. Ve şunu çıkartalım artık. Yaklaştık zaten.
Şöyle açtım. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Şu ipleri unutmuyoruz. Bu iplerin üzerine sararak gideceğiz. Yani şunu bir yere alayım. İçine girmemiş. Evet, şu ipler şöyle yatayda içine girecek mutlaka. Yine bakın, her seferinde rafyamı en düzgün haline getiriyorum. Pot oluşsun istemiyorum orada. İlmekleri, şu ipleri arasına aldım yine. Şöyle. Burkulma olmasın. Aynı şekilde devam ediyorum. Bunu da gösterdiğime göre artık tamamen bu şekilde bitireceğiz. En son ipi nasıl bitireceğim, nasıl sonlandıracağım onu da göstereceğim. Bakın, bu şekilde gayet düzgün bir şekilde sarıyoruz. Kapattığımızda çok güzel olacak. Çantamızın ebatı, büyüklüğü, formu, her şey tam oldu gerçekten. Hemen dediğim gibi en son bitim yerine kadar sarıp geliyorum. Evet, geldik artık sonuna. Şimdi bu ipimizi bitireceğiz ve gizleyeceğiz. Şimdi bunu dilerseniz şöyle herhangi bir şekilde şöyle bir yapıştırma usulü de bunu buraya bitirebilirsiniz. Dilerseniz şimdi benim yapacağım şekilde de bitirebilirsiniz. Şöyle hemen bakın, bir sonraki yerden girip şöyle bir içinden geçiriyorum ve böylece bunu buraya çok iyi bir şekilde sıkıştırmış oluyorum. Ne oldu? Şurada bir küçük bir düğümle sıkışmış oldu. Şimdi bunu buradan sonra artık normal klasik, hani yapıyoruz ya her zaman, sık iğnelerimizin arasından gizleyeceğiz. Yatayda şöyle göstereyim, bakın. Yatayda sık iğnelerimizin arasından ilerleyeceğim. Bu sayede ipimi içeriden yürütüp gizlemiş olacağım. Koparmayacağım. Herhangi bir şekilde sıkıntı yaşanmasın diye. Ve finaldeyiz. Gerçekten son derece harika bir çanta oldu. Çok sevdim, çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir diyorum. Bu çantamız o kadar zevkli, örmesi, yapması çok keyifli ve sonuç ise gerçekten göz doldurucu. Bir çanta hem bu kadar şık hem bu kadar spor nasıl olabilir derseniz, işte tam o çanta diyebilirim. Bakın, hiçbir şekilde formu bozulmuyor. Çünkü taş gibi, ipimiz de sert olduğu için son derece güzel bir çanta oldu. 22 santim burs çok ideal bir burs. Yani çok güzel bir büyüklükte olmuş oluyor çantanız. Bu sayede şuradaki şu kavis, şuradaki şu bombesi, tombikliği gerçekten son derece muntazam bir çanta oldu. Tabanıyla, örneğiyle göz dolduruyor. Normalde bilirsiniz, finallerde mutlaka çantanın astarlanmış halini gösteririm. Ama bu sefer ne yazık ki astarlamayı bekleyemedim. Bir an önce paylaşmak istedim videoyu. Çünkü astarlamasını beklersem video yayınlamam daha da uzun sürecekti. Ben tabii ki de bu çantayı astarlayacağım sonrasında. Mutlaka Instagram adresimde paylaşırım astarlanmış halini. Ama şimdi sizi bekletmek istemediğim için çantamı hemen paylaşıyorum. Sizlerle buluşturuyorum. Buraya kadar benimle bu çantayı ördüyseniz, sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım sizinki çok daha güzel olur diyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.